Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Önemli bir konuğum var. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, dünyanın da havacılıkta en önemli merkezi. En fazla şehre, ülkeye uçan bir noktadan, İstanbul Havalimanı'ndan bahsedeceğiz. Konuğumuz İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen. Selahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ne kadar doğru, düzgün anlatabildiğimi bilmiyorum. Muhakkak eksik tarafları var. Çünkü İstanbul Havalimanı giderek farklılaşıyor. Yani biz en fazla bağlantı yapan diyoruz ama işte kargoda oluyor, başka şeyde oluyor. Mesela ölçek olarak bakarsanız Afrika'da en fazla noktayı bağlayan da olabilir. Sadece küresel ölçekte değil. Biraz son gelişmeleri sizden alalım. Yani onun için eksikleriniz olabilir, Evet. siz tamamlayın. Konuyu açtığınız için teşekkürler. Aslında bu bağlantı konusu gerçekten çok önemli bir konu. Ben de sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Havacılıktaki bağlantı gücünün artması gayri safi milli hasılaya doğrudan olumlu etki eden bir faktör. Örneğin havacılık bağlantı gücünün bir ülkede %10 artması gayri safi milli hasılayı doğrudan binde 5 oranında arttırıyor. 2025 yılında İGA İstanbul Havalimanı dünyada bağlantı gücü en yüksek olan havalimanı konumuna geldi. Biz çok uzun zamandır çok fazla destinasyona uçulan havalimanı konumundaydık ama 341 destinasyona ulaşmanın ötesinde 140'tan daha fazla ülkeye uçulan, dünyada 6 kıtaya uçuş olan bir havalimanının olmasının yanı sıra hem söylediğiniz gibi bu frekans sayılarının artması, hem gittiğimiz destinasyonlardaki bağlantı güçlerinin de artması bizi dünyada zirveye taşıdı bu anlamda. Sayı olarak, havayolu sayısı olarak nereye geldik? 2025 yılında 9 yeni havayolu operasyonlara başladı İstanbul Havalimanı'ndan. Tarifeli olarak düzenli uçuş yapan şu an itibariyle 116 havayolu var İGA İstanbul Havalimanı'ndan. Tabii bunun yanı sıra kargo uçuşu yapan, charter uçuş yapanlarla beraber aslında 180'i aşan havayolu şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Sadece düzenli uçanları baz alırsak o alanda da lider misiniz? O alanda dünyada 2. sırada. Burada uzun süredir Bangkok'la yarış halindeyiz. Biz arttırdıkça onlarda da artışlar olduğu için aslında biraz böyle korakor bir rekabet var. Peki 2025 bilançosuna bunlar nasıl yansıdı? Hem yolcu sayısı hem gelir, verimlilik anlamında. 2025 yılı bizim için iddialı bir yıldı, önemli bir yıldı. Yıla başlarken 84,5 milyon yolcuyu aşma hedefiyle başlamıştık. Yılı gene 84,4 milyon yolcuyla tamamladık ki geçen yılda biliyorsunuz Haziran ayında bir süre Orta Doğu uçuş sahası kapanmıştı. Onun olumsuz etkisine rağmen. Rusya devam ediyor zaten. O zaten Ukrayna devam ediyordu. Ona rağmen hedefimize çok yakın bir yerde bitirdik yolcu sayısı anlamında. Ben özellikle kargo tarafını çok merak ediyorum. Mesela TİHA'nın Smart İstanbul o projesini gidip daha açılmadan gezmiştik. DHL'in testini de gezdim. Diğer başkalarını da gidip inceledim. Bütün dünyadaki önemli kargo şirketleri, lojistik şirketleri yer alıyor. Türkiye'nin de önemli şirketlerinin orada yerleri var. Ama yolcu kargo dengesine baktığımızda kargoyu biz tam anlamında hak ettiği değeri vermediğimizi, havalimanı olarak değil, ülke olarak vermediğimizi söyleyebilirim bazı detaylara baktığımda. Bir, bu neden kaynaklanıyor? Niçin yolcu, bu kargo, havacılık sektörü denizde paralel götüremedik? İkincisi, İstanbul Havalimanı gibi bir alan, lojistik merkez olma sıkıntısı olmayan bir yer için önünde ne tür engeller var? Kargo havacılıkta aslında yolcudan bağımsız düşünülmemesi gereken bir alan. Ortalama olarak baktığınızda hava kargonun %65'i yolcu uçaklarının altında taşınıyor. Burada genel iş modeli olarak da kargo şirketlerinin kargo uçakları belli noktalara bu nakliyeyi yapıyor. Oradan dağıtımı genelde yolcu uçakları vasıtasıyla oluyor. İstanbul Havalimanı'nda da sizin belirttiğiniz gibi aslında büyük oyuncuların hepsi önemli yatırımlarla yerini almış durumda. Havacılık anlamında İstanbul artık küresel bir merkez. Hava kargonun %65'i yolcu uçaklarının altında taşınıyor diyoruz. Dolayısıyla aslında kargo anlamında da küresel bir merkez olmaması için İstanbul'un bir sebep yok. Ama bizim kendi içimizde de örneğin kargo tarafının 7/24 çalışmıyor olması veya işte gümrük mevzuatındaki ülkeler arası farklı uygulamalar,
veya yeterli seviyede dijitalleşmeye geçilememiş olması, bazı evrakların hala ıslak imzalı ve kağıt üzerinden oluyor olması, çok fazla paydaşın bir arada olması ama orada o iletişimin hala teknolojiyi tam anlamda kullanmıyor olması gibi faktörler bu noktadaki hedeflerimizin önündeki şu andaki engeller. Bunlar da aslında çözülemeyecek konular değil. Ben hem biz üstümüze düşeni yaptığımızda hem diğer paydaşlar ve idari olarak da gerekli adımlar atıldığında İstanbul'un çok hızlı bir şekilde hava kargo anlamında da potansiyelini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Şu haliyle bile biz şu anda Avrupa'da zirveye çıktık. Geçen yıl 2 milyon tonla yıllardır Frankfurt'tu Avrupa'nın lideri hava kargoda. İstanbul Havalimanı Frankfurt'u geride bırakmış oldu. Ama küresel ölçekte baktığımızda Hong Kong'un 4,9 milyon ton kargo elleştirdiğini görüyoruz 2025 yılında. İGA İstanbul Havalimanı'na baktığımızda bizim 5 milyon tona kadar hızlı bir şekilde çıkabilecek bir kapasite altyapımız zaten mevcut. Dolayısıyla bu konuştuğumuz adımlar atıldığında buraya ulaşmamamız için hiçbir sebep yok. Dileriz kısa sürede belki de 2026'da bu sorunları çözersiniz. Bir de şeyi merak ediyorum. Siz bir ara Çin'den gelecek yolcular için özel çalışmalar yapmıştınız. Onların rahat havalimanını kullanabilmesi için. Şimdi Çin aslında çok önemli bir pazar bizim için. Orada biliyorsunuz uzun yıllar iki ülke arasındaki uçuş sayısıyla ilgili limitasyon sebebiyle takılıp kaldığımız bir şey vardı, sınır vardı. Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye'ye gelmemesi sebebiyle Türk Hava Yolları'nın ilave frekans arttırma talepleri de karşılık bulmuyordu. Ve haftalık 21 uçuşla limitlenmiş bir yapıya sıkışıp kalınmıştı. Orada Devlet Hava Meydanlarımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, sizler, basınımız olarak bu konuya geçen sene gerçekten herkes çok şey verdi, önem verdi ve gündeme getirildi. Ve bu sayede gene Ulaştırma Bakanlığımızın da katkısıyla, Türk Hava Yolları'nın da girişimleriyle bizim Çin'deki temaslarımız biliyorsunuz önemli bir sonuç verdi. Haftalık 21 olan uçuş hakkı frekansı iki taraflı 49'a çıktı. Ve hemen ardından da biliyorsunuz havacılıkta aslında o kadar hızlı hareket etmek çok kolay değildir. Evet. Ama iki tarafında bir tarafta 36 bir tarafta 34'e çıkardılar uçuşları ve yeni uçak teslimleriyle yeni kapasite artışlarıyla ben önümüzdeki yıl içerisinde bu 49 hakkında çok kısa bir süre içinde dolacağını öngörüyorum. Ama gene büyük resme baktığımızda aslında Çin hala çok büyük bir potansiyel. Yani yılda yaklaşık 10 milyon turist Çin'den Avrupa'ya gidiyor. Bu 10 milyon turistin neredeyse 5 milyonu Çin dışındaki aktarma merkezlerinden Avrupa'ya dağılıyor. Bunun çok önemli bir kısmı Orta Doğu'daki merkezlerden. Önemli bir kısmı gene Londra ve Amsterdam üzerinden Avrupa'ya dağılıyor. Ama baktığınızda aslında Avrupa ile biz 250 binlerdeydik. Şimdi evet. 450 binlere çıktık Çinli yolcu sayısı olarak. Ama potansiyelimiz çok daha yüksek. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada şöyle düşünün. 5 milyon turist aslında İstanbul üzerinden Avrupa'ya gitse ortalamada 2 saat daha kısa uçarak uçuşunu tamamlayacak. Yani önce güneye sonra kuzeye hem veya önce fazla batıya sonra doğuya gitmek aslında bir verimsizlik. Burada da dediğim gibi hani o kapasiteyi yerine koyduğumuz zaman, o verimli operasyonları devam ettirdiğimiz zaman aslında bu 10 milyon Çinli turist veya 5 milyon transferle geçen turistten daha fazla pay almamız, hatta bunların önemli bir kısmını da Türkiye'de konaklatmamız çok zor değil. Şimdi İstanbul Havalimanı denince bir havalimanı, yolcu, kargo aklımıza geliyor. Kargo tarafında dediniz biraz daha gitmemiz gereken yol var. Ama mesela bir de genel havacılık var. Özel iş jetleri tarafı var. Bildiğim kadarıyla da hazır hale geldi genel havacılık terminali. Nasıl bir konsepte hizmet verecek? İstanbul Havalimanı'nda nasıl bir genel havacılık hizmeti göreceğiz? Şimdi İstanbul Havalimanı deyince aslında biz hep şeyi söylüyoruz. Havalimanından daha büyük bir şey konuşuyoruz. Yani kesinlikle. Günlük ortalama 250-260 bin yolcunun geçtiği,
102 bin kişinin çalıştığı, Birçok kasabadan karşılayan, uğurlayanlarla beraber 500 bin kişiden fazla bir insanın günlük giriş çıkış yaptığı bir yerden bahsediyoruz. Tabii İstanbul Havalimanı havacılıkta dünya merkezi haline gelince burada farklı ihtiyaçlara hitap eden farklı hizmetleri de devreye alma ihtiyacı bununla beraber geldi. Biz burada da gene dünyada öncü olacağımız farklı bir yolcu deneyimi tasarımını hayata geçiriyoruz. Genel havacılık terminali diye bilinen bizim CVIP terminali diye adlandırdığımız ayrı bir terminal yapıldı biliyorsunuz. Orada da finale geldik. Yabancı ve prestijli bir Ortağınız var. bir grupla ortaklık yapıyoruz. ismini de söyleyebiliyor muyuz? Onu da açıldığında duyuracağız. Dolayısıyla hem burada aslında Türkiye'ye ve İGA'ya olan güveni de gösteriyor. Burada yabancı sermayenin gelip bu projeye ortak oluyor olması. Hem de onların deneyimini de buraya getiriyoruz. Bir yandan da bizim İstanbul Havalimanı'ndaki bütün kabiliyetlerimizi buraya koyuyoruz. Günün sonunda en üst yolcu segmentinde isterse çok hızlı bir şekilde, isterse daha uzun süre ama çok farklı deneyimler yaşayabileceği, çok üst düzey hizmet alacağı bir terminalle başlayan, terminalden özel araçlarla uçağın kapısına kadar yolcuyu götürdüğümüz uçtan uca çok üst düzey bir deneyim yolcularımızı bekliyor diyeyim. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Bir, yolcu uçaklarıyla üst segmentte, üst sınıfta seyahat edenlere galiba hizmet edeceksiniz. Aslında her ikisi. Yani hem de özel jetlere. hem özel jetle seyahat edenler hem de ticari uçuşlarda uçanlar. Bu hizmeti kullanmak isteyen yolcularımız hangi tür uçakla uçuyor olursa olsun bu hizmeti erişebiliyor olacak. Peki bu genel havacılık terminalinde diyelim ki yolcu uçağıyla seyahat edenle iş jetiyle seyahat edenler aynı salonları mı kullanacak? Ayrıştırıyor musunuz? Yok, aynı salon içerisinde ama zaten açtığımızda o zaman biraz daha Detaylar- deneyimleme şansınız olacak. Kendi içerisinde çok özel alanları olan, suite'leri olan bir terminalden bahsediyoruz. Hem genel havacılık müşterisi olan yani özel jetle seyahat eden yolcular hem de Türk Hava Yolları veya diğer havayolu şirketlerinin bu hizmeti kullanmak isteyen yolcularının erişebileceği bir hizmet olacak bu. Şimdi burada Türk Hava Yolları veyahut da herhangi bir havayolu mu bunu talep etme durumunda olacak, yoksa yolcu zaten bireysel talep edebiliyor, onu anlıyorum da. Tabii. Hava yollarıyla böyle bir anlaşmanız söz konusu mu? Hava yollarıyla da anlaşmalarımız var. Onlarla da bilet alırken bu paketi satabilecek mi? kendi yolcularına bunu bir Sunabilecekler. ek hizmet olarak sunabilecekler. Bizle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde bir paket halinde satma imkanları da olacak. Uçtan uca denince şunu anlıyorum. Evlerinden alacaksınız, evine bırakacaksınız ve üst segment araçları kullanacaksınız. Doğru. Şimdi bir de dünyada eVTOL, dikey iniş kalkış yapan elektrikli hava araçları yaygınlaşıyor. Bazı havalimanlarında bu tarz hizmetleri eVTOL'lerle vermek için de çalışmalar yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nda anlaştığı, görüştüğü veya kendine gelen böyle bir teklif yok mu? Bizim master planımızın içerisinde eVTOL'ler içinde bir altyapı söz konusu. Hatta bu az önce söylediğimiz CVIP terminaliyle de veya diğer terminalle de entegre çalışabilecek şekilde lokasyonu konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla da bu eVTOL teknolojisinde beklediğimiz ilerlemeler olduğunda biz İGA olarak bunun altyapısını sağlamaya hazır durumdayız. 2026'da başka bir beklediğimiz veyahut da sizden duyacağımız bir şey var mı? Yenilik, gelişme. 2026'da aslında daha önce de bahsettiğimiz, biliyorsunuz bizim faz 2 yatırımlarımız kapsamında pist yatırımımız vardı. Evet, şu an devam ediyor. Şu anda devam ediyor. 2026'nın ikinci yarısında 4. ana pistimizi devreye alıyor olacağız. Dolayısıyla 7 pistle ve 120 milyon yolcu kapasitesiyle hayatımıza devam ediyor olacağız. Bu da yakın bir gelecek. Anlaşılan güzel gelişmelere şahit olacağız. Özellikle genel havacılık terimlerinin konseptini merak ediyorum. Evet. En kısa bu ay içinde açılacak zaten. Evet, bu ay sonunda açıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Tekrar teşekkür ederim. başarılar diliyorum.